Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine güzel bir yelek, güzel bir model anlatımıyla sizlerleyim. Oldukça şık ve sade bir model. Fare dişine de oldukça benziyor. Şimdi yaptığımızda göreceksiniz. Yapımı da biraz benzerlik gösteriyor. Ön görünümü bu şekilde. Şöyle iç tarafında gösterirsek, bakın arka görünümü de bu şekilde. İki sırada kurulan, iki sırada hiçbir şey yapmadan devam eden ve gerçekten oldukça ilerleyen bir model. Yine bu kış çok öreceğinizi ve beğeneceğinizi düşündüğüm bir model arkadaşlar. Böyle bu robada kullanmayı tercih ettim. Yakasında fırfır kullandım. Şimdi daha basit ve daha kolay bir robada anlatmayı planlıyorum. Robayı eğer bu modelden yapmak istiyorsanız, daha önce kanalımda roba anlatımını yapmıştım ama bazı hani yeni örgüye başlıyorsanız eğer bu roba biraz karışık gelebilir. O yüzden baştan sona anlatım yapacağım için daha sade bir roba yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi bunu yapmak isterseniz ya da herhangi bir robada kullanabilirsiniz. Her robanın altına uygun olacaktır. Çünkü oldukça sade bir model. Ben şimdi şöyle kiremit renginde, çok rengi biraz daha canlı çıkıyor. Çok net çıkmıyor arkadaşlar. Böyle kiremit rengi bir renkte, renk kodumuz da 1210. Yeleğime başlayacağım. Erkek olarak yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi robamız daha sade bir roba olacak. Yakada fırfır kullanmayacağım. Yine siz aynı sayılarda farklı robalarda yapabilirsiniz. Şimdi 83 ilmek başlayıp 3 diş ya da 4 diş haroşamızı örerek yeleğimize girişimize yapalım. Evet, ben örgüme başladım. 4 diş haroşamı ördüm. Henüz arka sırasını haroşamın tamamlamadım. Yaka düşürme tekniği uygulayacağız. Yine tüm yeleklerimizde uyguladığımız gibi hemen haroşamızın arka yüzünde, yani dördüncü dişin ilk sırasını tamamladım. Arkaya geçerken iliğimi açacağım ve aynı anda ayrımlarımızı da yapacağız. Ayrımlarımızı öncelikle söyleyeyim. 83 ilmek başlıyoruz. 15 ilmek önler, 23 ilmek arka, 11 ilmek kollar. İkişer de beden aralarına ilmek vereceğiz. Toplamda 83 ilmeğimiz olacak. Dediğim gibi kolay bir model. Sadece artış aralarında, yani şurada iki tane haroşamız olacak. Sağından ve solundan artıracağız. Herkesin yapabilmesi açısından baştan sona kolay bir roba tercih ettim. 4 ilmek ördüm. İlk iliğimi açtım. Bir doladım. 2 ilmeğimi kestim ve ilk iliğimi açmış oldum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İlk ayracımı taktım. 1, 2. Beden aralarında ikişer ilmeğimiz olacak. Yine işaretleyicimi taktım. 11 ilmek kolu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yine yerimi işaretledim. 1, 2 ilmek beden aralığım vardı. Yine taktım işaretleyicimi. Bunları takmasanız da olur. Zaten birlikte sayarak yapacağız. Ben hem örüp hem sayması bazen zor oluyor. İşaretlersem çok daha kolay oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek arkamızı da ördük. 2 ilmek beden arasında var. 2 ilmeğimi de ördüm. 11 ilmek yine kolumu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine
2 ilmek beden arasını öreceğim. Yerimi işaretledim. 1 2 taktım. Şu an 2 4 6 8 10 15 ilmek var. Yani önlerimiz 15 ilmekti. Yaka düşürme yapacağımız için örgümüzün arka sırasında önden, yani 15 ilmekten 2 ilmeğimizi örüyoruz ve geri dönüyoruz. Yaka düşürme yapan arkadaşlar bilir. Yapmayanlar için baştan sona anlatım yaptığımda mutlaka uyguluyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini ördüm. Burada bir tane doladım. Doladım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Yine ayrıcımın olduğu yerde bir kez doladım. 11 ilmek kolumuzu örüyoruz. Düz olarak öreceğiz. Sadece artırma, yani beden aralarında buradaki 2 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Ben haroşamı ters örüyorum. Artırdım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar artırdım. Arkayı düz olarak örmeye devam ediyorum. Robamızı ayrım yaptıktan sonra yapması çok kolay. Ben yaka düşürmeyi bitirene kadar yine anlatacağım. Yaka düşürme yaptıktan sonra rahatlıkla aynı yerden artırarak sizler de devam edebilirsiniz. Örgüye yeni başlamış olsanız dahi rahatlıkla yapabileceğiniz, özellikle roba modeli gerçekten çok kolay ve her modele çok yakışıyor. Özellikle fare dişlerinde çok hoş duruyor, erkek bebek yeleklerinde yine özellikle. Yine artırma yerine geldim. Bir doladım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Haroşayı eğer eliniz yatkın değilse, yani ters de düze, mutlaka ters örmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Önden modeli kurup arkayı daima ters örersiniz. Artırdım. 2 tane haroşamı ördüm. Artırdım. 11 ilmek kolumla devam ediyorum. Ayrıcım olduğu için saymıyorum. Siz takmadıysanız eğer sayarak yapın. 11 ilmek örüyoruz. Yine bir tane doladım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Burada yine yaka düşürme yapacağımız için başta 2 ilmek örüp dönmüştük. Haroşamı ördüm. Artırdım. 1 2 ilmek ördüm. Yine burada geri dönüşümü yaptım. Burada 7 ilmek kalana kadar bu şekilde dönerek yakamızı yuvarlayacağız arkadaşlar. Arka sırayı ben tamamen ters olarak örüyorum. Şimdi sıra başına kadar örmeye devam edeceğim. Sıra başı derken şurada döndüğümüz noktaya kadar örmeye devam edelim. Evet, yaklaştık sıra sonuna. Bakın 2 ilmek örüp dönmüştük. Öncelikle 2 ilmeğimizi ördük. Şöyle bir çıkıntı oluyor, zaten belli ediyor kendini. 2 ilmek daha ilave ettik ve tekrar dönüyoruz. Burada 7 ilmek kalana kadar aynı işleme devam edeceğiz. Hem sağ hem sol tarafta. Şöyle ipimi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın şöyle yarım bir ipim vardı. Böyle 1,5 yumaktan yeleğimiz çıkıyor. 1,5-2 yaşa olur yaklaşık, ama siz daha kalın bir ip kullanıyorsanız ya da daha kalın bir şiş numarasıyla örüyorsanız daha büyük ya da daha küçük yelekler elde etmeniz mümkün. Ben 3 numara şiş kullanıyorum. Videonun başında söylemeyi unuttum. Şimdi döndük. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Yine burada saymanıza gerek yok. Bu 2 ilmek bizim sabit ilmeğimiz. Sağından ve solundan artarak devam edecek. Artırdım. 2 ilmek ördüm. Haroşa olarak tekrar artırıyorum ve
Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine diğer bir artırma noktasına kadar yerlerimiz belli oldu, artık saymamıza gerek olmayacak. İlk iliğimizi açmıştık. Diğer ilikleri 14 sırada bir açacağız arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Bakın yine artırdığım ilmeğim düz. Burada 2 ilmek haroşam var. Artırdım. 2 ilmeğimi ördüm. Yine artırdım. Bakın artırdığım ilmeğim. Düz örerek ilerliyoruz. Şöyle birkaç sıra daha dediğim gibi yaka düşürme bitene kadar anlatım yapacağım. Sonrasında 20 artırma olana kadar robamızı aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Robamızın kol kesimini ve altta şöyle birkaç model kurulumu yaptıktan sonra dümdüz örerek yeleğinizi tamamlayabilirsiniz. Önemli olan yaka başlangıç sayıları, ayrımları, modelin kurulumu sonrasında çok daha kolay tamamlanabiliyor. Yine bakın artırdığım ilmeğim düz. Artırdığım ilmekler bedenlere sayılıyor. 2 ilmek haroşam var. Hemen öncesinde artırdım. Yine şöyle artıralım bir tane. Kolumuzu örerek devam ediyoruz. Yine artırma noktasına geldik. 2 kez doladığımı zannetmeyin arkadaşlar. Burada kafalar karışabiliyor. Bakın ipim düz örgü yönünde. Haroşamı ters ördüğüm için öncelikle ipimi ters yöne aldım. Burada dolamış sayılmıyorum. Bir kez doladım. Burada da ipim normalde düz olması gerekiyor. İpimi burada bıraktığımda ördüğümde yine dolamış sayılıyorum. O yüzden siz artırma olarak düşünün. Nasıl artırma yapıyorsanız o şekilde de artırabilirsiniz. Alışlar ve atışlar her zaman farklı olur. Kafanız karışmasın. Burada ördüm. Bakın yine buradan da 2 ilmek ilave ettim. Her sırada ikişer ilmek ilave ediyoruz. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmek kalana kadar yaka düşürme işlemi yapmaya devam edeceğiz. Yine arka sıramızı buradaki şöyle görebilirsiniz. Bakın döndüğümüz yere kadar ters örmeye devam ediyoruz. Evet, yine sıra başına yaklaştık. Yaka düşürme tekniği daha önce uygulamadıysanız ve hani kafanız karıştıysa normal yaptığınız gibi yaka düşürmeden de yapmanız mümkün arkadaşlar, ama uygularsanız çok daha iyi olur. Yine buradan 2 ilmek ilave ettim. 2, 4, 6, 7. Bir sonraki 2 ilmeğimizi ilave ettiğimizde yaka düşürmemiz tamamlanmış olacak. Yine döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum artırarak robama. Bakın artırdığım ilmeği ördüm. Burada artık daha net ayrım yerlerimiz ortaya çıkmaya başladı. 2 ilmeğin sağından ve solundan artıracağız. İlk artırmamı yaptım. 2 haroşamı ördüm. Yine bir tane artırdım ve örmeye devam ediyorum. Şöyle son kez döneceğim ve bırakacağım artık ben videomu anlatmayı. Robamı örmeye devam edeceğim. Çünkü oldukça kolay ve çok takip istemeyen bir roba modeli. Artırdım. Gizli artırmaya gitti aklım. Şu an aynı anda kapşonlu bir hırka örüyorum. Orada gizli artırma yaptığım için artırma noktasına geldiğimde elim alışmış. Bir kapşonlu model anlatımı yapmıştım arkadaşlar. Oldukça kolay bir anlatım ve çok kullanışlı bir model. Kanalımda bulabilirsiniz. Yine en kısa sürede bir anlatım daha yapmayı düşünüyorum. Yine fare dişi ama robadan itibaren koyuluyor model. Onu da çok isteyen oldu. En kısa sürede
yapmaya çalışacağım inşallah. Evet, artırdığımız ilmeği öncelikle örüyoruz. Sonrasında bir tane artırdım. 2 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi aldım. Bir tane doladım. Örmeye devam ediyorum. Artık zaten anladık az çok. Çünkü 3 sıra artırmamızı yaptık. Kaydırma olmadığı için de rahatlıkla herkes yapabilir. Yine bakın artırdığımız ilmeği ördük. 2 ilmeğimizin öncelikle sağından haroşamızı ördükten sonra bir de solundan artırdık. Döndüğümüz ilmeklerimizi yani önceki döndüğümüz yere kadar ördük. Buradan da 2 ilmek ilave ettik ve geri dönüyoruz. Arka sıramız benim gibi haroşayı ters örenler için tamamen ters örgü. Evet, yine arka sıramı ters örerek ilerledim. Son kez yaka düşürme tekniğini yapacağız. Öncelikle döndüğüm yere kadar ördüm. 2 ilmeğimi ilave ettim. 2, 4, 6, 7 sadece pat ilmeğim kaldı. Döndüm. Yine örmeden aldım. Ve aynı şekilde artırmaya devam ediyorum. Şimdi yine aynı şekilde şöyle ilk artırmamı yapayım. Özetleyeceğim ve ben robamı örmeye devam edeceğim. Evet, artırma noktasına geldik. Bir tane artırdım ve burada da artırarak örmeye devam ediyorum. Burada son kez dönüşümüzü yaptık. Buraya geldiğimizde de henüz 9 ilmeğimiz var. Şöyle 2 ilmek de buradan ilave edip dönüyoruz. Arkaya döndüğümüzde bu kez sıra başına kadar örüyoruz arkadaşlar. Artık ilmeğimiz, dönecek ilmeğimiz kalmadı. Sonrasında normal robamızı örmeye devam ediyoruz. Buradaki ilmekleri saydığımızda 20 artırma olana kadar örmeye devam edeceğiz. Daha kısası hoş durmuyor. Yani daha kısa roboları ben çok tercih etmiyorum ama tercihen 18 artış da yapabilirsiniz. Ama 20 artış yaptığımızda daha güzel ve daha tok bir görünüm oluyor arkadaşlar. Şimdi 20 artırma olana kadar robamızı örelim. Sonrasında 3 diş haroşamızı tamamlayarak roba ayrımına geçelim. Evet arkadaşlar, 20 artırma olana kadar ben robamı örmeye devam ettim. Sonrasında şu arada 2 ilmek vardı. 2 ilmeğin tam ortasından olacak şekilde ayrımlarımı yaptım. Şöyle işaretleyicilerimi de taktım. Ayrım yapması kolay olsun diye. Şu anda önlerde 36 ilmek, kollarda 53 ilmek, arkada 65 ilmek var arkadaşlar. Yeleğimiz herhangi bir yani ekstra bir sayı gerektirmiyor. Tek sayı olması yeterli. Dilediğimiz sayılarda beden kurulumunu yapabiliriz. Zaten bizim şu an bedendeki sayımız tek sayı. Kol altından 6 ilmek artıracağım. Şu anda 137 ilmeğim var. 6 ilmek artırdığımda 149 ilmeğim olacak ve bu benim için yeterli ilmek sayısı. Şimdi dilerseniz hemen ayrımlarımıza geçelim. Yerlerimi belirledim. Ben şimdi kendi yaptığım şekilde ayrımlarımı yapacağım. Yine siz daha önce yelek ördüyseniz ayrım yapmışsınızdır mutlaka. Nasıl kolay geliyorsa size. Ama her yeleğimde mutlaka gösteriyorum. Özellikle örnek yani ajurlu örnek kuracağınız yeleklerde bu şekilde kesme yaparsanız model kurulumu çok rahat oluyor arkadaşlar. Görüntü ışığı bugün biraz karanlık. Havada biraz kapalı olduğu için videolarda renk değişikliği olabiliyor. Çünkü bazen uzun anlatımlı modellerde bazen bir haftayı buluyor. Yani zamanım olmuyor. Bazen güneşli oluyor. Bazen hava kapalı oluyor. Bu da ışığı değiştiriyor arkadaşlar. Evet, şöyle ayrım yerimi geçiyorum. Bakın 3. diş haroşamın henüz arka sırasındayım. Burada kesme işlemimi yapacağım. Şimdi önü geçtim. Kolu da öreceğim. Geri dönerek
kesme işlemini yapacağım. Daha önce zaten takip ediyorsanız baştan sona anlatım yaptığım modellerde bu şekilde yapıyorum ve gerçekten de çok beğeniyorlar. Pratik oluyor. Zamanla örgü ördükçe örgünüzü, tekniklerinizi kendiniz geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle kesim, yani burada kesim yapabilirsiniz. Geri döndüğünüz sırada hemen örnek koymanız gerekiyor. Kol altında da artırma da yapmanız gerekiyor aynı anda. Örneği getirmek, denk getirmek zor oluyor. Bu şekilde yaparsanız çok hem pratik oluyor hem daha güzel bir kesim oluyor. Kız bebek yeleği örüyorsanız eğer kolda tırtıklı kesme tekniği yapabilirsiniz. O da gerçekten oldukça hoşluk katıyor. Yine aynı tekniği yeleğin etek ucunda kullanabilirsiniz. Ya da normal klasik kesme yöntemiyle kesme işleminizi yapabilirsiniz. Ben şimdi bir kolu göstereceğim kesimini. Diğer kolu kesmeye devam edeceğiz. Modelimiz zaten toplamda 2 sıradan oluşan bir model. Kesintisiz anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar, ilerletmeden rahatlıkla herkes yapabilsin diye. Şimdi bakın, şöyle haroşamızı gelirken önü ördük. Koldaki ilmeklerimi de ördüm. Geri döndüm ve şu an koldaki 53 ilmeğimi klasik kesme yöntemiyle kesiyorum. Kol kesimi de yine ne çok gergin ne çok bol olacak arkadaşlar. Özellikle gergin olmamasına özen gösterin. Hani bol bir şekilde sadece görüntü bozukluğu verir ama gergin kestiğimizde kolda kasmalar olur. Yine bu da hani esneme payını düşürdüğü için kullanışsız oluyor. O yüzden oldukça rahat bir kesim yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi kolu kesmeye devam ediyorum. Evet, şöyle 3 ilmeğim kadar kaldı. Şimdi şu şişteki ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Kestikten sonra öndeki ilmek sayınızı kontrol ederseniz iyi olur arkadaşlar. Toplamda 36 ilmeğimiz olması gerekiyor önlerde. Şimdi bakın, geri döndük. Kesimimizi yaptık. Tekrar geri dönüyoruz. Çünkü buraya ilerlememiz gerekiyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek artırdım. Şimdi birleştireceğim. Birleştirme yapmadan bakın, şurada geri döndüğümüz yerde şöyle birleştirirsek şöyle bir çıkıntı oluyor. Bunun da olmasını istemiyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Bakın. Şöyle ilk kestiğim ilmekleri şişime alıyorum. Böyle üçünü birlikte alacağım. Burada herhangi bir artırma ya da eksilme olmayacak. Kol altının daha düzgün olması için, hem de ilmek uzamaları olmuyor bu şekilde. Şöyle öncelikle üçünü birlikte ördürdüm. Sonrasında 2 ilmek daha örüyorum. Henüz devam etmiyorum. Bakın, tekrar geri döndüm. Örnek kurulumu için burayı örmemiz gerekiyor. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada kol altına ters de düz örebilirsiniz. Fark etmez, nasıl kolay oluyorsa sizin için. Hatta ters örersek bir de haroşamız olmuş olur, kol altında daha rahat olur. Geri döndük tekrar. Artırdığımız ilmeklerimizi örüyoruz. Kafanız karışmasın, tekrar özet geçeceğim arkadaşlar. İlk kez görüyorsanız eğer. Yine şuradaki ilmeğin de bakın, yine uzamasını istemiyorum. Şöyle doladım. İkisini birlikte kenar ilmeğiyle alıyorum ki kol altları düzgün çıksın.
Yine buradan da bir ilmek ilave ettim. Bakın son kez döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alarak yoluma devam ediyorum. Şimdi özetleyeceğim. Dediğim gibi ilk kez gördüyseniz eğer biraz karışık gelebilir. Aslında hiç karışık değil. Şöyle arkayı örmeye devam edeceğiz. Diğer kolu kesene kadar. Şöyle kol altında görebilirsiniz. Bakın oldukça düzgün. Kol altlarında hiçbir ilmek uzantısı yok. Oldukça güzel bir kesim oldu arkadaşlar. Şimdi özetleyecek olursak haroşamızın arka sırasını gelirken kola kadar geliyoruz. Dönüyoruz. Koldaki kesimimizi yapıyoruz. Artırıyoruz. Karşı ile birleştirip bir sıra ters ya da düz tekrar gelerek kol kesimini tamamlıyoruz ve altında da 2 sıra örmüş oluyoruz ki bir sonraki sırada model kurduğumuzda zorluk olmuyor arkadaşlar. Şimdi diğer kolda yine aynı şekilde arkayı örüyoruz. Kola kadar geliyoruz. Dönüyoruz. Kol kesimini yapıyoruz. Artırarak geri geliyoruz. Birleştiriyoruz. Bir sıra örüp sonra sıra başına kadar gelip kol kesimini tamamlıyoruz. Diğer kolda aynı şekilde yapalım. Modelimizin kurulumuna geçelim. Evet, kol beden ayrımını da yaptık. Artık modelin anlatımına geçebiliriz. İlk olarak düz olarak başlıyoruz. Modeli arka sırada koyacağız. Dediğim gibi fare dişine benzer bir model. Öncelikle 7 kenar patımızı haroşa ördük. 2, 4, 6, 7. İlk sıramızı düz örüyoruz. Tüm ilmeklerimiz patlar hariç ön sırada bir sıra düz örerek modelimize başlıyoruz. Dilerseniz ben sıra sonuna kadar düz olarak örmeye devam edeyim. Evet, ilk sıramızı düz olarak tamamladık. Kenar patlarımızı haroşa örgü ördük. Şimdi arka sırada modelimizin kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle 7 ilmek kenar patımızı haroşa örgü olarak örüyoruz. 2, 4, 6, 7. Bir ilmeğimizi normal ters ördük. İkinci ilmeğimizin üzerine 2 kez doluyoruz. Bir ilmek normal örüyoruz. Bir ilmeği şişimizi taktık. Bir, iki kez doluyoruz. Bir ilmek normal. İkinci ilmeği bir, iki kez doluyoruz ve ördürüyoruz. Bir normal, birine iki kez doladık. Bir ilmek ters, ikinci ilmeği bir, iki. Birini normal, birini iki kez doluyoruz. Bir normal, ikincisini doladık. Bir tane normal, bir tanesini çift doluyoruz. Bir normal. Bakın eliniz alıştıkça o kadar kolay ve rahat öreceksiniz ki şöyle biraz hızlandırayım. Bir normal, bir düz. Sadece burada atlamamak çok önemli. Şöyle geri gelip kontrol edebilirsiniz. Ben de şimdi anlatırken yanlışlıkla yapabilirim. Önemli olan hiçbir ilmeği atlamadan bir tek bir çift o şekilde düşünürsek birini çift birini tek birini çift birini tek. Son kez şöyle bir ağır göstereyim. Sıra sonuna kadar ben örmeye devam edeyim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde anlatmaya gerek yok. Bir ilmeğimizi normal, diğer ilmeği normal şişimizi taktık. 1, 2. Normalde bir kez dolayıp bu şekilde ördürüyoruz. Ama bir ilmeğimizi 1, 2 bu şekilde dolayarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın son ilmeğim çift, yani en son aldığım şu an en son ilmek
tek olarak başlamıştık. Tek olarak bitecek. Eğer burada tek olarak bitmiyorsa mutlaka çift ilmek yapmışsınızdır. Öyle bir şeyde çok sıkıntı yapmayın. Kol altına yakın bir yerlere gelin. Bir ilmeği çift olarak alırsanız ilmeğiniz tek sayıya düşer. Dediğim gibi haroşadan sonra hemen tek ördüğümüz ilmekle başladık. Tek ördüğümüz ilmekle bitiriyoruz. 2, 4, 6, 7. 7 kenar patımı da ördüğümde sıram tamamlanmış oluyor. Toplamda 2 sıradan oluşacak. Model kurduğumuz sıramız ilk sırası bitti. Şimdi diğer bir sıramızla devam edelim. Yine patımızı örüyoruz. Öncelikle 7 kenar patımızı haroşa olarak, ben haroşamı ters örmeyi tercih ediyorum. 2, 4, 6, 7. Şimdi burada bir ters, ipimi düz örgü yönüne alıyorum. Bakın çift doladığım ilmeği örmeden aldım ve ipimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpimi düz örgü yönüne aldım. Çift doladığım ilmeği açarak aldım. Ördürmedim. Bir ilmek ters. Yine ipimi aldım. Çift ördüğüm ilmeğimi bu şekilde, yani şöyle örgü örer gibi takmıyoruz. Normal şişte, karşı şişten olduğu gibi takıyoruz. Ördürmedik. Bir ilmek ters. Bir düz, aslında ördürmüyoruz. Bir ters. İpimi aldım. Bir ilmek düzmüş gibi düşünün. Yani düz yönünde şu an, evet, ilmeğimiz düz kalıyor çünkü. Bir ilmek ters. İpimi aldım. Şişimden çıkardım ilmeğimi. Ördürmedim. Bir ilmek ters. Düze geçtim. Düz ilmeğimi taktım, ördürmedim. Bir ilmek ters. Aldım. Ördürmeden bir ilmek ters. Çok keyifli bir model aslında. Hani böyle şimdi ilk izlerken belki çok zor ve karışık gelebilir. Ördüğünüzde şimdi ile hızlandırdığımca fark edeceksiniz. Çok keyifli ve güzel bir model. Şişimi örmeden ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Düz örüyormuşum gibi ipimi aldım. İlmeğimi taktım, ördürmedim. Hemen bir ilmeğimi ters geçirdim. Bir ilmek ters. Aldım, taktım. Bir ilmek ters. Dediğim gibi bakın, eliniz alıştığında çok seri bir şekilde bir düz, bir ters gibi düşünebilirsiniz. Aldım, ters. Taktım, bir ilmek ters. Aldım ipimi, geçirdim. Bir ilmek ters. Yine biraz yavaş modda göstereceğim. Şişimi taktım. Bir ilmeğim ters. Aldım. Bir ilmek ters. Düz yöne aldım. Çift doladığım ilmeğimi geçirdim. Bir ilmek ters. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Yeterince gösterdim sanırım. Buraya kadar örmeye devam edelim. Yani sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde örmeye devam edelim. Evet, başta olduğu gibi ilmeğimizi ördürmeden aldık. Sondaki ilmeğimiz ters ilmek, yani başlangıçta yaptığımız gibi bitiriyoruz. Kenar haroşalarımı ördüm. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Burada tüm ilmeklerimiz ters. Bir sırada işlem yaptık. Bir sırada işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şöyle bakın, ördürmediğimiz ilmeğimiz de var. Bunu da ters olarak öreceğiz. Tüm ilmeklerimiz, bunlar dahil, ters ilmek. Şimdi arka sırada ters öreceğiz. Ön sıraya geldiğimizde yine hiçbir işlem yapmadan başta yaptığımız gibi düz ilmek öreceğiz. Arka sırada yeniden model kurulumu yapacağız. Yani bir sıra önde ve arkada işlem yapıyoruz. Bir sıra arkada
ters, önde düz örüyoruz. Sonraki arka sırada yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm ilmekler ters. Ön sıraya geldiğimizde de yani döneceğiz. Tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonrasında arka sırada yine aynı işlemi uygulayacağız. Arka sırayı ters olarak tamamladım. Şöyle düzün de başlangıcını yapayım ki sıra atlamış olmayayım. Sizin de aklınızda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Şimdi arka sırayı tamamen ters örerek geldim sıra başına. 7 kenar patımı da haroşa örgü olarak ördüm. 2, 4, 6, 7. Şurayı karıştırmayın. Bir önceki sıradaki ilmeği pata dahil etmeyin. İlk baştaki ilmek çünkü haroşa görünümünde. Yine önde de tüm ilmekleri hiçbir işlem yapmadan başta olduğu gibi düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Şöyle bir iki ilmek daha öreyim. Evet, bakın yavaş yavaş model kendini göstermeye başladı. Düzde başlamıştık. Arkada model kurmuştuk. Önde ilmekleri örmeden almıştık. Bir ilmeğimizi. Sonraki sırada arkamız ters, ön sıramıza düz olarak devam ediyoruz. Evet, düz sıramı da tamamladım. Şimdi yine arkada artırma yani dolama yaptığımız sıramıza geldik. Yine kenar patımızı öncelikle 7 ilmek olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. İlk ilmeğimizi yine ters yani tek ilmek olarak başlıyoruz. Buna mutlaka özen gösterelim. Aksi takdirde kaydırma yaparsınız, modeliniz bozulur. Yine çift, tek, çift, tek. Başlangıcı düzgün başlayıp hani sonra da aralarda atlama ya da kaydırma yapmazsanız sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edecektir. Tek, çift, tek, çift, bir tek, bir çift. Şöyle arada kontrol ederseniz ya da kontrolü şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle arkaya baktığınızda bakın şu ters görünümlü olan ilmek yani haroşa olan ilmek bizim tek ilmeğimiz. Şöyle düz ve bakın uzun uzun görünüyor. Bu şekilde kontrol yapabilirsiniz arada kaydırma yaptım mı diye. Kontrol ederseniz daha sağlam olmuş olur. Çünkü mutlaka böyle bir dalgınlığımıza gelip bazen çift yani iki tane normal tek örüp de üzerine devam edebiliriz. Böyle olduğunda kaydırma olur. Hani sökmemiz gerekir, zorlanmanıza gerek yok. Bu şekilde arada kontrolünü yaparak yine bu sıramızda sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak örüyoruz. Aslında modeli birçoğumuz anladı. Bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz arada. Sonraki tersimizde yine bu işlemi yapıyoruz. Ön sırada yine bir tane ters, bir tane düzü örmeden alarak ilerliyoruz. Şimdi ben yine arka sıramı hızlıca örmeye devam ediyorum. Evet, artırarak yani iki kez dolayarak ve bir kez tek örerek sıra sonuna yaklaştık. Evet, son ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şöyle 1,5 yumakla başlamıştım. Bakın burada ikinci ipimi taktım. Yani yarım ipimle başlamıştım. Bütün olan ipimi taktım. Yaklaşık 1,5 yumaktan çıkacaktır. Şimdi şöyle bakalım örgümüze. Sırayı tamamlayacağım. Yine bu sırada hani az önceki sırada yaptığımız bir ters bir örmeden alma tekniğiyle devam edeceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım ve düz olan sıramızla devam edelim. Başta bir ters ilmekle başlamıştık. Yine burada bir ters ilmekle sıramızı bitirdik. Arkaya döndük. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi örmediğimiz sıramızla devam edelim ve modelimiz de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu renkte de gerçekten hani pembeden daha güzel göstereceğini tahmin ediyorum. Şöyle görebilirsiniz. Hadi devam edelim. Yine 7 kenar patımızı örerek başlayalım.
Evet. İlk ilmeğimiz ters, sonraki ilmeğim düz olarak örmeden alıyorum. Bir ilmeğim ters, bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Hiçbir kaydırma olmuyor arkadaşlar. Birbirinin üzerine devam eden bir model. Tersimi ördüm. Şöyle görüntümü biraz daha yaklaştırayım. Rahatlıkla görebilelim. Bir ilmeği aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi düz örecekmiş gibi aldım. Ördürdüm ve bir ters ördüm. Bir düz örmeden bir ters. Bir düz örmeden bir ters. Bir örmeden düz bir ters. Evet, bu sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz. Sonraki sırayı zaten biliyorsunuz. Arka sıraya geçtiğimizde ters, ön sıradan bir sıra düz, sonraki arka sırada tekrar dolama ve ön sırada bu işlemi yaparak modelimizi ilerletiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle birkaç sıra daha örmek istiyorum. Bu renkten de nasıl duracak birlikte görelim. Son halini sonrasında videomu sonlandıracağım. Ben biraz örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç sıra daha örgümü ilerlettim ve gerçekten bu renkten de oldukça güzel bir model çıktı ortaya. Her renkten, her kalınlıkta ipte model farklı gösterir kendini. Bazı renklerde daha güzel gösterir, bazılarında daha farklı görünür. Bu renkte de gerçekten oldukça şık bir yelek olacak arkadaşlar. Bakın yeleğimiz robamızla da oldukça uyumlu bir model oldu. Dediğim gibi eğer bu robadan yapmak isterseniz, yine farklı robalarla yapmak isterseniz kanalımda birçok anlatım bulabilirsiniz. Alt sayısı zaten hani çok ayar isteyen, çok ilmek sayısını ayarlamak isteyen bir model değil. Robanızı bitirirsiniz. Alt sayı sadece tek sayı olduğunda rahatlıkla istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Yine 14 sırada bir iliğimizi açmayı unutmayalım. Toplamda 5 iliğimiz olduğunda yeleğimiz boyutu tam denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Örnek olarak sayarsak da toplamda 20 örnek yaptığımızda yeleğimizi tamamlayıp bitirebilirsiniz. Yine güzel bir model, güzel bir anlatım yapmaya çalıştım sizlere. Eksik anlattığımı düşündüğünüz, anlamadığınız, takıldığınız bir yer olursa yorum bırakın. Ben yine en kısa sürede sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bunu yine kanalımda, yani diğer kanalımda, Kardeş Örgüler örgü modelleri yine açmış olduğum kanalımda parça olarak da anlatmayı planlıyorum. Eğer burada zorlanırsanız oradan da açıp izleyip rahatlıkla altına uygulayabilirsiniz. Yeni bir model, yeni bir videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.